Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel nar çiçeği tonuyla iki şişle yapılan harika bir örgünün yapım aşamalarını paylaşacağım. Umarım modelimizi beğenir ve benimle birlikte denersiniz. Sözü fazla uzatmadan hemen yapım aşamalarına geçeceğim. Onun öncesinde küçücük bir ricam olacak. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı izleyip beğenerek, yorum yaparak ve beğendiğiniz videoları sosyal medya platformlarınızda paylaşarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum ve yavaş yavaş anlatımımıza başlayalım arkadaşlar. Evet, modelimizi 3 numara şişle yapacağım arkadaşlar. İp kalınlığınıza göre siz de şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Benim ipim orta kalınlıkta bir ip. Anlatım için yeterli olacak sayıda ilmek başlayacağım. Şimdi ilmek başlamayı da kısaca göstereyim size. İlk ilmeğimi şu şekilde atarak buraya 2 tane ilmek oluşturuyorum şişimin üzerine arkadaşlar. Şimdi bir ipimi işaret parmağımın üzerine alıyorum. Diğerini de baş parmağımın üzerinden aşırıyorum. Ve baş parmağımın üzerindeki ipimi alttan, diğerini işaret parmağımdakini üstten alarak ilmeğimi baş parmağımla oturtuyorum yerine. Şu şekilde bakın. Yavaşça gösteriyorum. Baş parmağımızla çekip oturtuyoruz. İlmek başlama bu şekilde, en kolay bu şekilde oluyor, hem de en düzgün bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ben yeteri kadar ilmeğimi tamamlayacağım ve hemen modelimizin kurulumuna başlayacağız. Evet, ilmeklerim hazır. İlmek sayısını modelin tam denk gelebilmesi için altı ve katları şeklinde oluşturmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Başta ve sonda üçer tane ilmek bırakacağız ve ara ilmeklerimizi de model için kullanacağız ilk aşamada. Şimdi bir sıra düz örgü öreceğim arkadaşlar. Şöyle ilk ilmeği ilk sırada örerek almanızı tavsiye ediyorum. Diğer sıralarda ister örersiniz, örmezsiniz, orası size kalmış. Bu şekilde bir sıra düz örgü öreceğim. İlmeğimin bu şekilde arkasından geçirip şişime de alttan doluyorum ipimi ve bir sıra öreceğim arkadaşlar. Bu sırayı tamamlayayım, ben dönüşü yine birlikte yapalım. Evet, ilk sırayı düz ördüm. Şimdi bir sırada ters örgü yapacağız arkadaşlar. İlk ilmeğimi bu sırada örmeden alıyorum ve bu kez ön taraftan, ilmeğin ön tarafından geçirip ipimi doluyorum. Bu şekilde geçirip ipi bu kez üstten atıyoruz. Şişimizin üzerinden atıyoruz. Bir sırada bu örgüyü yaptıktan sonra, yani ters ördükten sonra dönüş sıramızda modelimizi kurmaya başlayacağız. Burayı da tamamlayıp hemen geliyorum. Evet, iki sıra ters ve düz örgümüzü tamamladık. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Bu sırayı da düz örgü yaparak koyacağız modelimizi. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım arkadaşlar. İkinciyi örüyorum ve üçüncüyü örüyorum. Burada 3 ilmeğimiz kalmak zorunda. Diğer model kurmada bunları da kullanacağız. Şimdi şurada gördüğünüz 6 ilmeği model olarak alacağız arkadaşlar. Önce şu şekilde bakın, 2 tanesini birden örüp alıyorum. Tek kalan aldığım sağ tarafa aldığım ilmeğimi tekrardan sol şişime geçiriyorum. Şimdi 2 tane ilmeğimiz burada. 4 ilmek daha alacağız. Orayı 6'ya tamamlayacağız. Şöyle bakın. Bir ilmeği bu ilmeğimin üzerinden aşırarak aşağıya aldım onu da. İkinciyi de aldım. 2 tane de burada vardı. 4 tane ilmeğimiz oldu. 2 ilmek daha alacağız arkadaşlar, üzerinden aşırarak. Bu ilmekleri en kolay şekilde bu şekilde alabileceğiniz için tek tek
gösteriyorum. İsterseniz ikişerli, hatta alabilirsiniz. İşte bu söylediklerim biraz zor oluyor. Altısını birden de aşırıp alabilirsiniz. Ama tek tek en kolay aşırma şekliniz. Burada 6 tane ilmeğimiz oldu arkadaşlar. Şimdi ipimi ön tarafa alıyorum. Şurayı birazcık, çok gevşek kalmasın diye, model çok cıvık durmasın diye birazcık çekebilirsiniz. Şimdi ipim ön tarafta olduğu halde buradaki ilmeğimi alıyorum şişime ve ipimi şu şekilde doluyorum. Bir tane artırma yaparak burayı toplamış oluyorum. Şimdi sonrasında bir ve iki tane ilmek örüyorum. İki ilmeği ördükten sonra tekrar burada kalan 6 ilmeğimi de model için kullanacağım. İkisini önce bir alıyorum. İlmeğimi tekrardan sol şişime alıyorum. Sonrasında 3 ilmeğimiz olmuş oldu. 6 ilmeğe tamamlıyorum burayı. 4 oldu arkadaşlar. 5 ve 6. Şimdi yine burayı birazcık çekerek ilmeğimi sıkıştırıyorum. İpimi ön tarafa aldım. Buradaki ilmeğimi bir tane artırma yaparak çıkarıyorum. Geriye kalan 3 ilmeğimi de örerek alıyorum. Başta ve sonda 3 tane ilmeğimiz kalıyor arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. 2 tane model üzerinde anlatım yapacağım. Ben size daha sonrasında da kamera arkasında daha büyük bir parçada örüp nasıl göründüğünü göstereceğim. Şimdi tekrar döndüm. Bu sırada yine baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Yandaki ilmeğimi örüyorum. Üçüncü ilmeğimi de ördüm ve dördüncüyü de örüyorum. Burada bakın artırma yaptığımız ilmek kendini belli ediyor zaten. Şimdi buradan şişimi geçirdim. Bir kez doluyorum. Çıkarıyorum. Bir kez de arkadan doluyorum. Tekrar öne alıyorum. Üçüncü kez doluyorum. Tekrar arkaya alıp dördüncü kez doluyorum ve öne alıp beşinci kez doluyorum. 5 kez dolama yapıyoruz arkadaşlar. Burada harcadığımız 6 ilmeği burada artırmış yerine koymuş oluyoruz bu şekilde. Çıkardım ve örmeye, yani bu ters taraftan olduğu için ters örgü yapıyoruz bu aşamada. Aradaki 2 ilmeğimi ördüm. Yine artırma yaptığım, diğer sırada artırma yaptığım ilmeğime geldim. Bir kez doladım. Arkaya aldım. İkinci kez doladım. Öne aldım. Üçüncü kez. Tekrar arkaya. 4 ve tekrar öne alarak beşinci kez doladım. Çıkarıp kalan ilmeklerimi de örmeye devam ediyorum. Ve bu sırayı da bitirmiş olduk. Şimdi çeviriyorum. Modelimizi kurmuş olduk arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bu sırayı sadece düz örgü yaparak tamamlayacağız. Bu şekilde sadece düz öreceğiz. Artırma yaptığımız ilmeklerimizi de örerek alıyoruz. Bu şekilde başladığımız ilmek sayısına geri dönmüş oluyoruz. Bu sırayı sona kadar geleceğim düz örgü yaparak. Düz örgümü tamamladım. Şimdi ters taraftan bir sırada ters örerek bu sırayı tamamlayacağız arkadaşlar. Ve dönüşte tekrar modelimizi kurmaya başlayacağız düz taraftan. Bu şekilde sona kadar geleceğim sadece tersten örerek. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi başta ve sonda bu modellerimizin küçüklerini koyacağız. Ortaya da bir tane
bu modelin aynısından büyük koyacağız. Yani bir nevi kaydırma yapacağız arkadaşlar bu aşamada. Şimdi bunun için de ilk ilmeğimi aldım, örmeden aldım. İlk ilmeğimi aldıktan sonra hemen modeli kurmaya başlıyorum. Sonraki iki ilmeğimi birden örerek alıyorum arkadaşlar. Modelimizin küçüğünü yapacağız şimdi. İki ilmeğimi aldım. Tekrardan bir ilmeğimi sol tarafa geçirdim. Şimdi bir ve sonraki ilmeği de aşırıyorum. 2 ilmek daha alıyorum. Burada 4 tane ilmeğimiz oldu. İpimi tekrardan ön tarafa alıyorum. Arayı şöyle birazcık sıkıştırın. Çok gevşek olmasın model. Ve yine artırma yaparak ilmeğimi örüyorum. Araya aynı şekilde bir önceki modelde olduğu gibi 2 tane örüyorum. Şimdi bu araya 6 ilmeğimizi alarak büyük altta yaptığımız modeli kuracağız. 2 ilmeğimi örerek alıyorum. İlmeğimi tekrardan sol tarafa geçiriyorum. 2 ilmeğimiz burada. Şimdi altta olduğu gibi ilk modeli kurarken yaptığımız gibi burayı 6 ilmeğe tamamlayacağız. 2, 4, 5 ve bir tane daha alıyorum. 6'ya tamamladım. Azıcık şöyle çekerek arayı sıkıştırıyorum. Ve tekrardan ipimi ön tarafa aldım. Artırma yaparak bu ilmeğimi örüyorum. Sonrasında yine 2 tane ilmeğimiz örerek alıyoruz. Yine küçük modelimizi kuracağız. Sona 2 ilmeğimi birden örerek alıyorum. Tek ilmeğimi tekrardan sola geçiriyorum arkadaşlar. Şimdi 3. ilmeğimi almış oldum. Bir ilmek daha alıyorum ve burayı 4'e tamamlıyorum. Büyük modellerimizde 6 topluyoruz. Küçüklerde 4 ilmek topluyoruz. Tekrardan ipimi aldım öne, azıcık sıkıştırdım ve ilmeğimi ördüm. Sondaki bir ilmeğimi de örerek bitiriyorum. Bundan sonrası şimdi aldığımız ilmekleri yerine koyacağız bu sırada. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters örgü yapıyoruz bu sırada, hatırlarsınız. Bakın, topladığım, artırma yaptığım ilmeğime geldim hemen. Bunun içinden ön taraftan geçirip bir doluyorum. Arkaya alıyorum. 2 doluyorum. Tekrar öne alıp 3 doluyorum. 3 tane doluyoruz. Bu küçük model olduğu için. Diğer büyüklerde 5 doluyorduk. Hatırlarsınız. 1 2 ve 3. Evet. Orta büyük modelimizi kurduğumuz yere geldik. İlmek zaten kendini belli ediyor. Bu ilmeğimizden şişimi geçirdim. Ön taraftan bir doluyorum. Arkaya aldım. İkinciyi doladım. Öne aldım. 3'ü doladım. Arkaya aldım. 4'ü doladım ve tekrar öne alıp 5'i doluyorum. Bu ortadaki büyük modelimiz olduğu için burada 6 ilmek toplamıştık, hatırlarsınız. Burayı 5 kere dolayıp zaten topladıktan sonra bir tane de artırma yaptığımız için 5 dolayıp bu aldığımız sayıyı geri yerine koyuyoruz arkadaşlar. 1 2 ve 3. Sona geldiğimizde yine artırma yaptığımız ilmeğimiz burada kendini belli ediyor. Bu da küçük modelimizin olduğu yerde bir doladım. Arkaya aldım. İkinciyi doladım. Öne aldım ve üçüncüyü dolayıp çıkarıp bitiriyorum. İki kenarlara küçük, ortaya yine büyük modelimizi kurmuş olduk. Şimdi bu sırayı bir önceki modelimizden sonra yaptığım gibi düz örgü öreceğim arkadaşlar.
Bu şekilde bütün ilmeklerimi alarak düz örgü örüp sona kadar geleceğim. Sonrasında yine ters örgü yapacağız. O bölümü de yine göstereceğim size. Evet, düz örgümü bitirdim. Bu tarafı da ne yapıyorduk? Tersten örerek bir sıra daha düz bir şekilde ilerliyorduk. Hiçbir model kurmadan, sadece ilmeklerimizi alarak. Bu sırayı da sona kadar geleceğim. Dönüşte yine alt bölümde olduğu gibi modelimizi nasıl kuracağımızı bir kez daha size tekrarlayacağım. Daha sonrasında da büyük parçayı ben kamera arkasında hazırlayıp model ilerleyince nasıl görüntüye sahip oluyor göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar, bu sırayı da tamamladım. Model zaten hemen kendini belli ediyor. Şimdi ilk iki modelimizi, yani alt sırayı nasıl koyduysak bunu da o şekilde koyacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü örüyorum arkadaşlar. Şimdi burada 3 tane ilmeğimiz oldu sağ taraftaki şişimizde ve ilk modelimizi kurarken yaptığımız gibi hemen sonrasında 2 ilmeğimi birden alıyorum. Tekrar sol tarafa geçiriyorum tek ilmeğimi ve bu aldığım ilmekleri burada 6'ya tamamlayacağım. 4 5 ve 6. İpimi ön tarafa alıyorum. Burayı biraz çekerek sıkıştırıyorum. Ve bu ilmeğimi üstten artırma yaparak örüp alıyorum. Araya tekrardan 2 boş ilmek ve tekrarında şu bölümdeki, yani modelimizi tekrar kuracağız. Burayı sona kadar gelelim. Size de tekrar olsun. İki ilmeğimi aldım. Tekrar aktardım ilmeğimi sol şişime ve tek tek ilmeklerimi alarak burayı 6'ya tamamlıyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Biraz çekerek sıkıştırıyorum ve ilmeğimi arkadan alarak bir tane artırma yapıp örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi de boş örüyorum. Alt sırayı tekrardan kurmuş olduk. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Alt bölümü kaç tane koyarsanız koyun, yapacağınız yerin büyüklüğüne göre siz zaten sayısını 6 ve katları şeklinde ayarlarsınız. Sonrasında bu büyük modelleri ilk sıraya koyduktan sonra bir sonraki aşamada kenarlara küçük modellerimizi kurup aralara yine büyük modellerimizi kuruyoruz. Sonraki aşamada da tekrar ilk aşamaya geri dönerek bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ben kamera arkasında büyük bir parça örüp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde oluyor. Çok şık, çok güzel bir model arkadaşlar. Özellikle yelek yapımında tercih edilebilecek modellerden bir tanesi. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Umarım beğenir ve benimle birlikte denersiniz. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beni izlediniz, bana zaman ayırdınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşünceye kadar şimdilik sağlıcakla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.